Hepinize merhabalar. Bugün kanalda çok uzun zamandan beri benden istenen ama bir türlü vakit bulup yapamadığım bir yemek var. Aslında vakit de değil, hiç zor bir yemek de değil. Ama ben genelde etlerimi kasaptan alıyorum. Sakatatçılara çok fazla uğramıyorum. Bu da sakatatçılarda bulunduğu için kasaplarda pek denk gelmiyor. Açıkçası o yüzden biraz ileri attığım bir yemek. Dün de sakatatçıya uğrayınca şöyle pöçler gözüme takıldı. Arkadaşlar bilmeyenler için pöç dananın kuyruk kısmıdır. İnanılmaz lezzetli bir ettir. Bol bol kolajen bulundurur. Yani tam böyle kış aylarında hani daha önce paça çorbasında dudaklar yapışacak dedik ya, işte bu da aynı şekilde böyle dudaklarınızı yapıştıracak bir yemek oluyor. Biz öyle çok sık yaptığımızı söyleyemem ama hani lezzetiyle akılda kalacak bir yemektir. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kanalımız için bir ilk, bunu sizinle paylaşmak istedim. Daha önce hiçbir sponsor, reklam vesaire almamıştık kanalımıza. İlk defa kanalımızın takipçilerinden nesatılır.com sahibi bir izleyicimiz sağ olsun beni aradı. Aslında gıdayla hiç alakası olmamasına rağmen kanala destek olmak istediğini söyledi. Bize sponsor oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımı iletiyorum. Şimdi arkadaşlar, dana kuyruk dedik. Biliyorsunuz dana kuyruğun dışında hayvanın derisi, o tüylü yapısı var. Onu yüzüyorlar fakat ister istemez içerisinde kıllı tüyü kalıyor. O yüzden ben normal şartlarda böyle etleri çok fazla yıkamam ama sakatatların hemen hemen hepsini yıkarım. Pisliğini atsın diye şimdi etlerimizi yıkıyoruz. Şöyle birkaç kere üzerinden geçecek şekilde güzelce yıkadım. Bunu tavsiyem, şöyle gözleri iyi gören arkadaşlarımız anne babalarına yardım etsin veya büyüklerimiz yapacaksa yakın gözlüğü taksınlar. Çünkü üzerinde gerçekten kıllar oluyor ve şu dışındaki zara yapışmış oluyor. Böyle üzerine birazcık çitilemeden kolay kolay da çıkmıyor. Şöyle bakın. Şu an gördüğünüz gibi suyu tamamen duru, pırıl pırıl oldu. Şimdi bunun üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Ve bu şekilde 1 saat boyunca bırakacağım. 1 saat sonra görüşürüz. Çok iyi bir şekilde yıkamama rağmen 1 saat tuzlu suda kaldıktan sonra şöyle, siz oradan göremezsiniz ama ben buradan görüyorum. Halen de ufak tefek birkaç bir şey kalmış içinde. Ben şimdi bu tuzlu suyu döküyorum. Tekrardan bir çalkalayıp geri dönüyorum. Etleri güzelce yıkadık. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Artık gözümle görebildiğim hiçbir şey yok. İnşallah bir şey kalmamıştır. Bu yemeğin pişirilmesiyle alakalı ortada bir zaman karmaşası var. Bazı TV programlarında Kayseri'de bu yemeğin 16-18 saat boyunca pişirildiği söyleniyor. Ama evde yapanlar genellikle 4 saat civarında pişirme işlemini bitiriyor. Ki bu 16-18 saat hikaye mi? Böyle olduğunu düşünenler vardır ama arkadaşlar, burada birkaç faktör var, bunları atlamamak lazım. Bir kere o 16-18 saat yapanlar içine neredeyse ateş koymuyorlar gibi. Yani diyelim öğlenleyin saat 4'e kadar adam fırını çalıştırmış, duvarlar sıcak, zemin sıcak. Şimdi o fırınlar tamamen kapasanız bile 5-6 saat boyunca kendi sıcaklığını korur. Onun üzerinde çok az bir köz bırakıyorlar şöyle yanlarına. Yani neredeyse hiç ateşte pişiyor diyebilirim. O yüzden ortada bir ateş yok, sadece sıcaklık var. Etler böyle düşük sıcaklıklarda kendi suyunu salar. Bu etin de etrafında şöyle gördüğünüz gibi bir yağ katmanı, ortasında da şöyle bir kolajen yapısı var. Etleri düşük sıcaklığa bıraktığınız zaman kendi suyunu ve yağını salmaya meyilli. Çoğunluğu kolajenden oluştuğu için kolajen 94 derecede çözünmeye ve jelatine dönüşmeye başlar. Yani böyle kremsi bir yapıya dönüşür. Zaten bunda o tutkal dediğimiz olay da odur. İşin sırrı çok düşük sıcaklıklarda uzun süre pişirmek. Aynı bizim işte kemik suyu tariflerinde olduğu mantık. Oradaki önemli olan kaynatmak değil. 94 derece kaynama derecesinin altında bir sıcaklık. Fakat kolajeni eritmek için yeterli bir sıcaklık. O sıcaklıkta çok uzun zaman verirseniz en iyi performansı tabii ki bu şekilde alırsınız. Ama şimdi onlar bunu restoranlarda yapıyor, biz evde yapıyoruz. Onlar yaklaşık 50 tane dananın kuyruğunu kullanıyorlar. Bizim burada 5 tane dananın kuyruğu var arkadaşlar. O kadar fazla dananın kuyruğunu koyduğunuz zaman salacağı su ve yağ miktarı tabii ki 5 tane kuyruk kadar olmaz. Çok daha fazla olur.
Buharlaşma belli bir sıcaklıkta sabit olduğu için tabii ki ona göre daha az olur. O yüzden arkadaşlar içerisinde daha fazla böyle sulu çorba gibi bir şey oluyor. Burada etin miktarı hayati öneme sahip. Aynı şey mesela bu Konya'nın fırın kebabı var biliyorsunuz. Orada da mantık aynı. Ufacık bir tasta yaptığınız zaman o saldığı su eti pişirme süresi boyunca yetmez. O yüzden etlerinizin dibi tutar. Şimdi burada da aynı konu geçerli. Ev ortamında bunu hiç su koymadan yaptığınız zaman burada biraz risk oluyor ister istemez. Ben bugün ocakta yapmayı planlıyorum. Yine kısık ateşte yapacağım. Dibinin tutmasından korkuyorsanız bunun altına soğan, patates vesaire koyabilirsiniz. Ben bugün koymadan deneyeceğim. Kenarlardan başlayarak her yerine sıkı sıkı dizeceğiz. Bunu sıkı dizmemizin sebebi bu tamamen kolajen yapıda bir et olduğu için piştiği zaman dağılmaya meyilli olacak arkadaşlar. Dağılmaması için bu sıkı dizme bu birbirini tutmaya yarıyor. Arkadaşlar şöyle çok küçük parçalar var. Şu küçük parçaları normalde hiç koymasanız da olur. Yani onlardan çok fazla et çıkmıyor. Ama şöyle tencereyi doldurmak için yine de kullanmayı düşünüyorum. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi sıkı sıkı sardık. 5 tane kuyruk tam böyle kıtı kıtına yetti. Ben dediğim gibi arkadaşlar bu küçüklere de kıyamadım. Yine bir lokma bir lokmadır. Ben bugün geleneksele en yakın şekliyle yapmayı planlıyorum. Böyle kahve gözünde en kısık şekilde zaman vererek pişirmeyi planlıyorum. Çankırı kaya tuzu var. Etin üzerinden şöyle yaklaşık olarak 1-1,5 yemek kaşığı kadar diyebiliriz. Az önce dedik ya etin suyunu salması, yağı salması bu yemekte hayati öneme sahip diye. Çıkan suyun da buharlaşma yoluyla kaçmamasını sağlamak yine ikinci derecede hayati derecede önemli. Şu kapakları kapattığınız zaman tam anlamıyla kapanmaz. O yüzden ilk duvarı şöyle bir yağlı kağıtla yapmanızı tavsiye ederim. Suyun tekrardan dışarı çıkmadan tencerenin içine dönmesini sağlayacak. Şöyle tencerenin kenarlarına doğru sıkıştırmaya çalışıyorum. Benim parmaklarla bu biraz zor oluyor tabi. Şöyle mümkün olduğu kadar boşluk bırakmamaya gayret edin. İlk duvarı içine ördük. Üzerine ikinci duvar olarak kapağı örttük. Ama bu da yetmiyor. Şu kenarlardan buhar kaçağı olacağı için burayı kimisi hamurla yapar. Ama en kolay yöntemi alüminyum folyodur. Yani hiçbir şekilde kaçak olmayacağını emin olacak kadar alüminyum folyo kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde artık ocağa gitmeye hazır. Dikkat ederseniz ben hiç su koymadım. Bugün bir deneme yapmak istiyorum. Hiç su koymadan bakalım dibine tutacak mı yoksa o saldığı su yeterli olacak mı diye. Bu yemek bu şekliyle 4-5 saatten önce asla pişmez. Şimdi bu haliyle bir bırakacağım. Bir 2 saat sonra bir su durumunu kontrol etmek için bir kere açabilirim. Birkaç saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. An itibariyle 1 saat 45 dakika oldu koyalı. Şöyle bir kontrole geldim. Fakat gördüğüm görüntü pek hoşuma gitmedi. Gördüğünüz gibi biraz fazla doldurdum herhalde ben tencereyi. O kadar çok suyu çıkmış ki dışarı taşmış. Şu an gördüğünüz gibi ocak batmış. Ben şimdi artık daha fazla taşıyacağını düşünmüyorum. Bunu bir kenara alıp temizleyip öyle devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde temizledim. Pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar et kendi suyunu saldı. İlk başta içerisine su koymamıştık. Yani ben o yıkadığım suyu böyle süzdürmeden koydum. Yani nasıl diyeyim şöyle hani altında incecik bir katman olacak kadar bir su koydum. O da dibine tutmasın diye. Onun dışında bir su eklemeden yapmamıza rağmen ben biraz fazla doldurmuşum sanırım. Ortalığı batıracak kadar su çıkardı. Evet arkadaşlar an itibariyle 4,5 saat oldu. 4,5 saatten beri şöyle lıkır lıkır ufak ufak kaynıyor. Şu an ocağın en küçük gözünde en düşük ayarda yani tam 1'de. 9 kademe var benim ocağımda şu an 1'de. Aşağı yukarı 2'de 1'de hep böyle yavaş yavaş pişirdim. Zaten o kendi sıcaklığıyla devam ediyor. 4,5 saat normal şartlarda bu etin pişmesi için yeterli bir süre. Şöyle bir çatalla bir kontrol edeyim. Eğer böyle rahat dağılacak noktaya geldiyse artık pişirmeyi bitirebiliriz. Şöyle bir açalım bakalım. Bismillah. Şöyle açıyorum. Bir bakalım şöyle kenarından.
Vallahi görüntü 10 numara duruyor. Tamamen eriyip erimediğinde de şöyle bir. Evet. Şu an bakın arkadaşlar. Elimde kalıyor. Yani istediğimiz noktaya kadar gelmiş. Halen daha fıkırtıları duyuyorsunuz. Şu an çok sıcak. Ben bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğim. 15 dakika sonra görüşürüz. Bunu soğutma evresinde bu arada babamı da çağırdım. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Ne arıyorsun ya? Ne ettin öyle sen? Kayseri yemeği yapmış. Ne? Bak Kayseri'den sana şimdi diyecektim ki bunu Ya. tanıyor musun diyecektim. Tanıdım. Ne arıyorsun Mustafa? Ağzının çemenini yedim derler. Hacım Kayseri'nin meşhur yemeğini yaptık. Pöç yaptık. Köç. Şimdi Kuyruk. aynen kuyruk. Kuyruk kebabı. Kayseri'de yapılana en yakın şekliyle yapmaya çalıştım. Neredeyse hiç su koymadım. Yani toplasanız arkadaşlar yani etleri böyle süzmeden koydum. Öyle diyeyim. Yani bu benim annemin taktiğidir. Öyle der. Hani su koyma ama etleri süzmeden koy. Ortalama toplasanız yarım çay bardağı kadar bir su olur olmaz dibinde. O da ilk etapta şu güveci çatlatmayalım, yakmayalım diye. Fazla da soğutmayalım bunu. Hacım şöyle bismillah. Alıyorum bunun içinden. Dibinde bunun suyu var. Bundan arkadaşlar çorba yapıyorlarmış. Yani altında böyle kalın bir suyu var. Et şöyle hurma gibi ayrılıyor. Gayet güzel pişti. Şöyle elimde çok rahat bir şekilde ayrılabiliyor. Şimdi- Al bakalım bir çatal. Çatalla pek şey olmaz. Böyle alsan ayıp olmaz. Biraz da sıcak ama. Allah Yani Allah. yanmayasın. Böyle abicim bak. Bak bismillah. Evet. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar. Beni beklemedin yine. Vallahi billahi. İlik gibi deme. Arkadaşlar ben konuşayım ya. Bir dakika. Müsaadenizle ben tadayım sen konuş. Müsaadenizle tadıyorum. Gerçekten bu Şanlıurfa bölgesinin bu Kayseri falan bunu çok yapar. Zaten kuyruk en lezzetli yerlerinden biridir bak. Baş etin nasıl özel bir şeyi varsa bu da böyledir. Harika. Bunda bile bak hemen böyle yapışır. Harika olmuş. Kaç para bunun kilosu? 25 lira kilosu. 25. Bu da pahalanmış. Ya bizde Bu yine da ucuz. pahalanmış yani. Ama Bazı şeylerde Vallahi- görüyorum 35 lira. Vallahi- Bizde yine herhalde çok talep yok. Bursa'da daha ucuz. arkadaşlar harika. Ben böyle yiyeceğim. Kusura bakmayın be. Afiyet olsun hacım. Ya ilik gibi Buna- pişmiş yani. Mustafa bunu patates falan şey gibi yaparlar. Daha hafif olur o biraz. Bir de o Evet. yağı düşünsene sen. Patatese girdiğini. Allah Aynen arkadaşlar. Bunun bir de güveç hali var. Bir gün yapalım be. Vallahi Aynen. bu çok güzel babam. Yani çok bu- güzel olmuş bu ya. Bu açıkçası ben orijinale en yakın tarif olması açısından ilk etapta böyle yaptım. Allah için diyorum. Harika ötesi bir şey olmuş. Afiyet olsun hacım. Şunu da bir tadalım. Sizlere de yapın inşallah bunu. O kadar şey değil. Yapın, yiyin. Arkadaşlar şu tencere komple 105 lira. Oo. Yani doyuran bir yemektir. Burada Hani onda böyle- biri yok burada. Ama şöyle bereketlidir yani. Yağlı olduğu için, Evet, yağlı olduğu için böyle çok inmez ama ekmekle şeyle pilavla süper olur. Bundan sonra bunu her ay istiyorum ben Mustafa'dan. Bunu böyle ailece yiyelim Mustafa. Gerçi babam da bunu var. Babamı çağırdım. Babam buna bayılır ha. Aynen Mustafa. tam dedemin kalemi bir Vallahi yemek dedemin yani. kalemi bu ya. Arkadaşlar lütfen yapın bunu. Bizim yapmamızda kalmasın. Gerçekten bunu yapın ya. Arkadaşlar yani basit ama güzel bir tarif oldu. Harika. Genel Türk zevkine çok hitap eden böyle hani nasıl diyeyim tandırvari bir lezzet. Çok aşırı yiyemezsiniz. Biraz böyle hani yağlı ve bu jelatin fazla olduğu için böyle çabuk tıkıyor insanı. Harika. Yani bereketli bir yemek diyebilirim. İmkanı olan kardeşlerimizin yapması bizi mutlu eder. Yaparsanız eğer Bize de sosyal gönderin. medyadan yollarsanız çok da memnun oluyoruz. Harika olmuş. Afiyet İnşallah olsun. yapın. Doğru şifa olsun inşallah. Afiyet Harika olsun olmuş Mustafa ya. Afiyet olsun. Arkadaşlar bu arada yakında bazı sürprizlerimiz olacak inşallah. Yani farklı güzel içerikler hazırlıyoruz sizin için. Bu konuda birazcık şöyle kanala destek verirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun olurum. 250 bine özel bir içerik hazırlıyorum. Onu biraz daha hızlandırmış oluruz.
İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.